Ansiklopedi. Romalıların Yunanca bir kelimeyi yanlış okumaları sonucunda ortaya çıkan bir nimet. Yunanca kökeni Enkiklus Pedria, çember halinde eğitim demek olan bu kelime, yüzyıllar boyunca Yunanistan dışında eğitimin nasıl anlaşıldığını belirlemiştir diyebiliriz. Osmanlılar bile bir ilim meclisi hayal ederken şeklen çok da farklı bir şey düşünmüyorlardı. Ama konumuz bu değil. Konumuz bir kitap olarak ansiklopedi. Yani bütün eğitimi çevreleyen ve içeren bir yapıt. Fransız aydınlanmasının başyapıtı, Diderot'un şaheseri, her şeyi değiştirdiği düşünülen kitaplar serisi. İnsanlığın bilinen bütün şeyleri bir yerde toplayabileceği fikri bugün bize biraz yabancı olsa da 18. yüzyıl için çok da uçuk bir fikir değildi. Kökten bir değişimin başlangıcında olan bu insanlar bildikleri her şeyi bir araya getirip bulundukları durumu sorgulama cesaretini kendilerinde bulmuşlardı. Kant'ın Horatius'tan apardığı deyimle sapere aude, bilmeye cesaret et. Bilinen her şeyi bir araya getirip derin bir incelemeye tabi tutmak, bugün bizim büyük veri ve yapay zeka konusunda düşündüklerimize benziyor aslında. Ama bu da başka bir konu. Diderot'un ansiklopedisinin belki de en önemli özelliği, zamanın bilginlerini ve bilgilerini toplamasının ötesinde bir bilgi hiyerarşisi kurmasıdır. Antik çağlardan beri insanlar hangi bilgi türünün hangisinden doğduğunu, neye bilim denip neye denmeyeceğini, hangi bilimin ne gibi alt dalları olduğunu tartışıyorlardı. 18. yüzyıla kadar ilahiyat dalları bilginin kökenine konmuş ve diğer bütün bilgi türlerinin bunlardan çıktığı iddia edilmiştir. Diderot ve ansiklopedisi bu durumu tersine çevirdi, ilahiyatı alt dallara, felsefeyi başa aldı. Bu düzenleme bilginin nasıl anlaşıldığı konusunda radikal bir değişimi de beraberinde getirdi. Ansiklopedi bütün bu ciddiyetin yanında yazarlarının yer yer eğlendiği bir yapıt. Özellikle de botanik konularına ve Amerika'daki bitkilere girildiğinde. Size bir örnek. Akarikaba maddesi. Aromatik kökleri en iyi aperatifler arasında sayılabilecek Brezilya bitkisi. Dalak ve böbrek tıkanıklıklarında kullanılır. Doktorlar yapraklarının suyunu panzehir ve kusturucu olarak görürler. Şimdi okuyacağım cümlede makaleden yemin ediyorum ben eklemedim. Bu Akarikaba makalesinin iki kusuru olabilir. Bitkinin özellikleri hakkında çok fazla şey söylemek ve karakterleri hakkında yeterince şey söylememek. Diderot sesli düşünüyor olmalı. Keşke bunu yazıya da geçirmeseydi. Başka bir örnek yine Brezilya'dan bir bitki. Aguaxima maddesi. Brezilya ve Güney Amerika adalarından bitki. Bize söylenen bu kadar. Bu tür tanımlamaların kimin için yapıldığını bilmek isterdim. Aguaxima'nın bu tanımının içerdiğinden daha fazla özelliğini büyük olasılıkla bilen ve Aguaxima'nın kendi ülkelerinde yetiştiğini söylemeye gerek duymayan ülkenin yerlileri için olamaz. Sanki bir Fransız'a armut ağacının Fransa, Almanya gibi yerlerde yetişen bir ağaç olduğunu söylüyormuşuz gibi. Bizim için de değil, çünkü Brezilya'da Aguaxima adında bir ağaç olması, bu isimden başka bir şey bilmiyorsak bizim için ne ifade edebilir ki? Bu isim gerçekten ne işe yarıyor? Bilmeyenlere bir şey öğretmiyor, diğerlerine hiçbir şey katmıyor. Bu nedenle eğer bu bitkiden ve diğer birkaç kötü yazılmış makaleden bahsediyorsam, bu sadece sözlükteki bir makalede hiçbir içerik bulmamayı, hatta sadece aptal şeyler bulmayı, maddenin kendisinin olmamasına tercih eden bazı okuyucuların seviyesine indiğimdendir. Bilgiyle uğraşmak zordur. Bir kitle için bilgi üretmekte. Yine de bilgin, yaptığı işi eğlenerek yapabilir. Ne yapıyorsanız yapın, dünyayı değiştiriyor olsanız bile birazcık eğlenmeyi unutmayın. Yeni bir latif evrakla görüşmek üzere.